Herkese günaydın. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve FED ile ilgili biraz sohbet yapalım istiyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte dolar Türk lirası ve altına, özellikle gram altına ciddi etkileri olacağını düşünüyorum. Ayın 20'sinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 26'sında da FED'den karar gelecek. Öncelikle FED'le başlayalım. Amerika'daki malum yüksek enflasyon ve son gelen işsizlik verileri, saatlik ücretlerdeki artış bu enflasyonun devam edeceğini gösteriyor. Bu da Fed'in faiz arttırımlarını destekleyen bir görünüm. Şöyle ki işsizliğin azalması, saatlik gelirlerin artması tüketimi arttıracak. Artan tüketimde enflasyonu tetikleyecek. Bu da Fed'in faiz arttırım sürecinde elini kolaylaştıracak. Fed'in faiz arttırması dolar endeksinde yükselişleri tetikler. Bu da dolar Türk lirasının artık tutulmasının oldukça zor bir sürece girdiğini bize gösterecek. Tabii bu Fed'in faiz arttırım kararı tüm dünyadaki faiz artışlarını gündeme getirir. Fakat Türkiye ne yazık ki tüm dünyadan farklı olarak faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki algıyı sürdürüyor. Bu da aslında Türk lirasının dünya karşısında çok daha güçsüz bir hale gelmesine sebep oluyor. Merkez Bankası'nın son faiz kararında artık faiz indirimlerine ara verileceğine dair bir söylem vardı. Eğer Aralık ayında faiz indirimlerine ara verilseydi bunun bir etkisi olabilirdi belki, ancak artık tüm dünya faiz arttırırken bizim sabit tutmamızın bile pek bir faydası olacağını zannetmiyorum. Şu 13.90'ın hemen altındaki yatay hareket aslında bize 2019 yılındaki şu tanzim satışların kurulduğu dönemde yaşadığımız hareketi gösteriyor. Şu süreçte yaşanan yatay hareket, bu 128 milyar doların da satıldığının düşünüldüğü döneme benzer bir süreç içerisindeyiz. Bunun da pek sürdürülebilir bir tarafı yok. Aralık ayında ilk bu bölgede yatay hareketi yaşadık. Şimdi tekrar döndük geldik aynı bölgede yatay bir süreç yaşıyoruz. Aralık ayında Fed'in faizleri 2022'nin ikinci yarısında yükseltmeye başlayacağı düşünülüyordu. Fakat son gelen verilerle bunun artık Mart ayına taşınacağı kesinleşti. Uzun lafın kısası, bu ayın 26'sında Fed'in kararları çok etkili olacaktır. Fakat ondan önce 20 Ocak tarihine giderken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı içinde Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hep birlikte takip edeceğiz. Yani gene bol siyasetin olduğu bir süreç yaşayacağımızı hatırlatmak istedim. Açıkçası dolar Türk lirası grafiğinde hiçbir değişiklik yok. 3 Ocak tarihinde gördüğümüz şu zirve bölgesinde yatay, son derece sıkışık, 13.90'ın üstüne atamayan, aşağıda da ilk desteği olan 13.57, 13.45 aralığını dahi göremeyen sıkışık bir seyir devam ediyor. Videolarımı ilk izleyenler için bir hedefleri tekrar hatırlatmak isterim. Şu yatay hareketin yukarıda 13.90 kırılmasıyla 17 hedefi var. Şu küçük yatay alanında 3 Ocak tarihinden itibaren yaşadığımız şu yatay alanında ilk hedefi 15 liralar civarları olacak. Aşağıda 13.45 ve 12.75'in kırılımıyla da 11.60'lara kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Teknik analiz en azından bunu böyle söylüyor. Bu süreç, eğer böyle bir süreç yaşanırsa da alımlar için güzel bir fırsat olacaktır. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'nın söylemlerini dinleyerek dolar Türk lirasında yönümüzü kestirmeye çalışacağız. Şimdi bir de gram altına dönüp bakalım. Gram altına geçmeden önce ons altının bir analizini yapmak istiyorum. Şimdi Fed'in faiz arttırımından dolayı iki farklı görüş var piyasada oluşan. Bir kısım faiz arttırımlarından dolayı dolar endeksinin güçleneceğini, bunun da
altın ve gümüşe satış yönünde yansıyacağını düşünüyorlar. Bir başka görüş ise Fed'in enflasyon kadar faiz arttıramayacağı ve yüksek enflasyon nedeniyle negatif faiz sürecinin aslında devam edeceği. Bu nedenden de enflasyondan korunmak için riskli yatırımlardan çıkan sermayenin altın ve gümüşe geçeceği, ki aslında bu çok daha doğru bir bakış açısı olacaktır. Sonuçta şu an Fed'in faizleri 0,025 aralığında, enflasyon %7. Fed ne kadar faiz arttırırsa arttırsın enflasyonun altında kalacak. Bu da faize geçen sermayenin enflasyon karşısında ezilmesi anlamına gelecek. Bu nedenle ben de önümüzdeki süreçte altının ve gümüşün değer kazanacağını dünyada düşünüyorum. Tabii gram altına gelirsek ons altındaki yükseliş artı Türk lirasındaki yükselişi düşündüğümüzde önümüzdeki süreçte oldukça önü açık gözüküyor. Ons altın grafiğine bakacak olursak şurada 15 Temmuz sonrasında yaşanan şu dört tepenin geçemediği bir direnç bölgesi vardı. 1833-1823 aralığı. Ocak ayında bu bölgeyi 2 defa test edip buradan satışlarla karşılaştı. Şu an tekrar bir yükseliş süreci içinde. Önümüzdeki günlerde yukarıda 18-15 ve onun üstünde de 18-33 önemli seviyeler olacak. 18-33'ün geçilmesi bu ikinci görüşün, yani Fed'in faiz arttırımının enflasyonun altında kalacağı, bu sebepten dolayı da altının ve gümüşün güçleneceğinin teyidi anlamına gelecek. Bunun için de 833'ün geçilmesini takip edeceğiz. Bu süreçte bir gram altına çok yarayacaktır. Şu an gram altın dolar Türk lirasının grafiğine çok benzer bir hareket yapıyor. Yukarıda 800 direncimiz vardı. Tekrar bunun üstünü şu an test ediyoruz. Onun üstünde 817 ve 839 ara dirençleri var. Bu bölgenin geçilmesi dolar Türk lirasındaki 17 lira hedefiyle eşdeğer seviyede olan 953'lere doğru bir yükselişi tetikleyebilir. Dolayısıyla bu grafikleri de önümüzdeki süreçte yakından takip edeceğiz. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bol kazançlı günler dilerim. Hoşça kalın.